Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. 5. kitapla karşınızdayım. 9. ders. Dersimizin adı tek kelimeyle harika. Bu dersimizde turistik şehirlerdeki gezilecek yerlerden bahsedeceğim arkadaşlar ve bu yerlerle alakalı mekanları ve sıfatları öğreneceğiz. İlk önce mekanlarımıza bakalım. Evet, birinci mekanımız müze. Müzede ne var arkadaşlar? Bakıyoruz, bu bir dinozor müzesi. İnsanlar müzeyi ziyaret ediyorlar ve dinozor iskeletlerini görüyorlar. 2. Luna Park. Luna Park gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gibi eğlenceli makinalarla donatılmıştır. Burada bir dönme dolap var. Burada bir atlı karınca var. Bu gibi yerlere Luna Park diyoruz arkadaşlar. 3. Havalimanı ya da hava alanı. Bir havaalanı yurt dışı uçuşlarına açıksa ona biz havalimanı diyoruz. 4. Plaj. Denizin kenarındaki bu şekildeki kumluk alanlara plaj diyoruz arkadaşlar. 5. Park. 6. Gökdelen. Bazı ülkelerde gezilecek gökdelenler vardır. Mesela Dubai gibi. 7. Alışveriş merkezi. 8. Meydan. Birçok şehirde bu şekilde meydanlar olur arkadaşlar. Mesela İstanbul'da, Paris'te, Moskova'da, New York'ta böyle meydanlar bulunmaktadır ve bu meydanlara bol bol turistler geliyor. 9. Tren istasyonu. 10. Hayvanat bahçesi. Burada mekanlarla alakalı sıfatlar var. Hangi sıfatlar bu mekanlarla alakalı, hangileri değil onları belirteceğim. Bir müze. Nasıl bir müze? İlginç bir müze olabilir. Bazı müzeler ilginçtir. İlginç eşyalar vardır. Konforlu bir müze. Konforlu bu şekilde kullanılmaz arkadaşlar. Tanınmış bir müze. Evet, mesela İngiltere'deki British Müzesi. Büyüleyici bir müze. Birçok müze insanları büyüler. Konuksever bir müze. Hayır, müzeler konuksever olmaz. Müzeler konukları ağırlamaz. İnsanlar gelir, ziyaret eder ve gider. Bir plaj. Nasıl bir plaj? Kalabalık bir plaj olabilir. Leziz bir plaj olmaz. Leziz yemekler için kullanılır arkadaşlar. Temiz bir plaj olur. Popüler bir plaj, evet tabii ki olur. Mesela Türkiye'nin Muğla şehrinin ilçesindeki plajlar çok popüler plajlar. Parlak. Parlak bir plaj olmaz. Parlak burada kullanılacak bir sıfat değil. Bir havaalanı. Nemli bir havaalanı olmaz. Büyük bir havaalanı olur. Uluslararası bir havaalanı, evet olur. Ne diyorduk biz uluslararası havaalanına? Havalimanı. Varlıklı bir havaalanı, hayır bu şekilde söylemeyiz. İşlek bir havaalanı, evet bu olabilir. Uçakların sürekli inip kalktığı havaalanlarına işlek havaalanı diyoruz. Mesela İstanbul'un havalimanları çok işlektir. Bir park. Konforlu bir park olmaz. Meşhur bir park olur.
Muhteşem bir park olabilir. Güzel bir park olur ama yalnız bir park olmaz. Bir alışveriş merkezi. Büyük bir alışveriş merkezi olur. Islak bir alışveriş merkezi. Hayır, ıslak olmaz. Lüks bir alışveriş merkezi olur. Yorucu bir alışveriş merkezi olmaz ama insanlar içinde yorulabilir. Modern bir alışveriş merkezi olabilir. Bir bina, eğlenceli bir bina olmaz. Bu binanın içinde bir eğlence merkezi yaparsanız olabilir ama biz buna eğlenceli bir bina demeyiz. Yüksek bir bina, evet, olur. Tarihi bir bina, evet, olur. Görkemli bir bina, evet, olur. Yağışlı bir bina, olmaz. Bina yağışlı olmaz. Yağışlı ne olur? Hava olur. Hava yağışlı. Bir meydan, kalabalık bir meydan olur. Mesela Paris'in, İstanbul'un ve Moskova'nın meydanlarını hatırlayın. Kalabalık bir meydan. Kalabalık bir meydan. Kullanışlı bir meydan. Olmaz. Ünlü bir meydan. Olur. Cana yakın bir meydan. Olmaz. Cana yakın, insanlara yakın manasında arkadaşlar. Burada kullanılmaz. Hareketli bir meydan olabilir. Bildiğiniz gibi meydanlarda birçok etkinlikler yapılabiliyor. Onun için ne diyoruz? Hareketli bir meydan diyoruz. İşte cevaplar. Aşağıdaki diyaloğu dinleyiniz ve okuyunuz. Demek sonunda tatilden döndün. Evet, dün döndüm. Tatilin nasıl geçti? Tek kelimeyle harika geçti. Belli. Tatil sana yaramış. Çok iyi gördüm seni. Nereye gitmiştin? İstanbul'a. Oranın en çok neleri hoşuna gitti? Tabii ki müzeleri. İstanbul'un müzeleri çok ilginç ve büyüleyicidir. Orada tarihi eserleri görmek gerçekten çok keyifliydi. Başka neler yaptın? Boğaz turuna katıldım, kapalı çarşıda alışveriş yaptım ve tarihi yapıları gezdim. O zaman gelecek sefere biz de tatilimizi orada geçirelim. Kesinlikle. Metnimizi dinledik. Siz de buradaki kelimeleri metne yerleştirerek yeni diyaloglar oluşturabilirsiniz. Mesela nereye gitmiştin? Amsterdam'a gittim. Oranın en çok neleri hoşuna gitti? Parkları hoşuma gitti. Amsterdam'ın parkları güzel ve meşhur. Parkta vakit geçirmek gerçekten çok keyifliydi. Başka neler yaptın? Lale pazarını gezdim. Bol bol alışveriş yaptım. Hava bugün çok güzel İbrahim. Bu arada Almanya'da havalar nasıldı? Hiç konuşmadık. Hiç sorma. Hava genelde kapalı. Bol bol yağmur yağıyor. Bazen güneşi özlüyoruz. İstanbul cennet gibi vallahi. İbrahim, burası İstanbul'un en güzel yerlerinden biridir. Buranın adı meşhur Çamlıca Tepesi. Buranın manzarası gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım vallahi. Evet,
Buradan İstanbul'un birçok yerini görebiliriz. Burası İstanbul Boğazı. Bu taraf Asya, karşı taraf Avrupa kıtası. Boğaz üzerinde 2 köprü var. Şu görünen köprü Boğaziçi Köprüsü. Bir de şu tarafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. Üsküdar'dan Avrupa kıtasına tünellerle denizin altından metro var. Adı da Marmaray. İstanbul, denizle iç içe girmiş bir şehir. Şu karşıdaki bina Dolmabahçe Sarayı. Şu karşısı ise Topkapı Sarayı. Orada ayrıca Ayasofya ve Sultanahmet Camisi var. Bu denizin adı Marmara Denizi. Marmara Denizi'nde birçok ada var. Bu adalar arasında ulaşım vapurlarla sağlanıyor. En bilinen adalar Sedef Adası, Büyükada, Heybeliada, Burgaz Adası, Kınalıada. Büyükada adı gibi büyük bir ada. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü. Büyükada'da ulaşım diğer adalardaki gibi bisiklet ve faytonlar ile yapılıyor. Yani adalarda motorlu araçlar yok. Harika bir manzara. Eşsiz bir şehir. Tıpkı televizyonlardaki gibi. Peki İstanbul'da göl var mı? Evet, birkaç tane var ama onları buradan göremeyiz. Marmara Denizi sadece burasıyla sınırlı değil. Oo, zaman da ne çabuk geçmiş İbrahim. Daha yemek yiyeceğiz. Evet. Yemekten sonra eve dönelim. Yarın için hazırlık yapalım. Çalışma kitabından devam ediyoruz arkadaşlar. Uygun kelimeleri bu boşluklara yerleştireceğiz arkadaşlar. Şu gökdelene bak. Ne kadar? En az 50 katlı olmalı. 50 katlı yani yüksek. Ne kadar yüksek? En az 50 katlı olmalı. Bugün plaj çok tatil olduğu için birçok insan plaja gelmiş. Yani kalabalık. Bugün plaj çok kalabalık. Kimse bir şey almak istemedi. Alışveriş merkezindeki ürünler çok pahalı. Kimse bir şey almak istemedi. Karşındaki bina 1700'lü yıllarda yapılmış tarihi bir bina. Şehir meydanı şu anda, çünkü bu saatlerde herkes evinde oluyor. Şehir meydanı şu anda sakin. İnsanlar çöpleri neden yere atmışlar ki? Çok kirli bir plaj. İnsanlar çöpleri neden yere atmışlar ki? Gülhane Parkı'nı çok seviyorum. Bence bir park. Nasıl bir park? Harika bir park. Burası uluslararası bir havalimanı. En çok yolcu Avrupa'dan geliyor. Aşağıdaki tabloyu yaşadığınız şehre göre doldurunuz. Şehrinizin adı, nüfusu, yüz ölçümü yani alanı, rakımı yani yüksekliği, vali ya da belediye başkanı kim? Komşuları hangi şehirler? Meşhur şeyleri, doğal güzellikleri, iklimi, önemli tarihi eserleri, diğer şehirlere göre avantajları neler? Onları yazacaksınız buraya. Çözülmesi gereken sorunlar, onları da buraya yazacaksınız. Bunlar da sizin fikirleriniz. Bu şehirde yaşadığım için kendimi şanslı ya da şanssız hissediyorum çünkü diye yine buraya kendi görüşünüzü yazabilirsiniz. Yine arkadaşlar bunu yorumlar bölümünde belirtirseniz çok güzel olur. Aşağıdaki diyaloğu uygun kelimelerle doldurunuz. Buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Eşim ve ben tatilimizi yurt dışında geçirmek istiyoruz. Turlarınız hakkında bilgi alabilir miyim? Elbette efendim. Bu ay hangi ülkelere turlarınız var? Mısır, İspanya, İsviçre ve Maldivler turlarımız var.
İspanya ve İsviçre turlarınız hakkında bilgi verir misiniz? İspanya 5 gün 4 gece her şey dahil 2500 lira. İsviçre ise 4 gün 3 gece her şey dahil 2000 lira. İspanya turu bizim için daha uygun. İspanya turu için 2 kişilik rezervasyon yaptırabilir miyim? Tabii efendim. Adınız, soyadınız? Fatih Yılmaz. Eşinizin adı? Ayşe Yılmaz. Rezervasyonunuz yapıldı. Bir hafta içinde biletlerinizi almanız gerekiyor. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Hello Turkish kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlar bölümüne yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.